Kaygısız Abdal. Kaygısız Abdal, 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Hayatına dair kaynaklarda bilgi yoktur. Hakkında bilinenler, ölümünden muhtemelen 1,5 asır sonra kaleme alınan anonim menakıbnamesiyle eserlerindeki bazı ipuçlarından hareket ederek yapılan yorumlara dayanmaktadır. Menakıbnameye göre Alayiye, Alanya, Sancağı Bey'in oğlu olup adı Gaybi'dir. İyi bir tahsil gören, döneminde geçerli bütün ilimleri öğrenen Gaybı aynı zamanda pehlivandı, ata binmede, ok atmada, kılıç kullanmada eşi yoktu. Ava çıkar, av hayvanları elinden kurtulamazdı. Bir av sırasında vurduğu bir geyiğin peşine takılan Gaybı, geyiğin gidip Elmalı'da Abdal Musa'nın dergahına girdiğini görür. Dervişlere geyiği sorar, onlar da görmediklerini söylerler. Konuşmaları duyan Abdal Musa onu huzuruna çağırtır. Gaybı şeyhin huzuruna çıkınca bir geyik vurduğunu, geyiğin kaçıp buraya geldiğini belirtir. Abdal Musa, attığın oku tanır mısın? Deyince, evet, cevabını verir, bunun üzerine şeyh kolunu yukarıya kaldırır. Gaybı, attığı okun Abdal Musa'nın koltuğuna saplanmış olduğunu görür ve şeyhin müridi olmaya karar verir. Durumu öğrenen babası, Teke Bey'inin de yardımıyla Abdal Musa'nın üzerine yürür. Abdal Musa müridleriyle ona karşı çıkar ve gösterdiği kerametler sayesinde Teke Bey'ini öldürür. Bundan sonra babasının da rızasını alarak Abdal Musa'ya intisap eden Gaybi'ye Şeyh Kaygısız mahlasını verir. 40 yıl şeyhine hizmet eden Kaygısız ondan icazet alır ve ardından hacca gitmek için izin ister. Abdal Musa'nın yanına verdiği 40 abdalla birlikte önce Mısır'a gider. Mısır Sultanı'nın huzuruna çıkan ve bazı kerametler gösteren Kaygısız için Sultan Nil kenarında Kasrül Ayın adlı bir dergah inşa ettirir. Kaygısız bir süre sonra hacca gider, hac dönüşü Sam, Halep, Kilis, Antep, Bağdat, Hille, Küfe, Necef ve Kerbela'yı dolaşarak Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt imamlarının kabirlerini ziyaret edip tekrar Bağdat'a gelir. Menakıbname, Kaygısız ve yanındaki 40 abdalın Abdal Musa tarafından karşılanması, Kaygısız'ın Cuş'a gelerek şeyhine kavuşmasının sevincini anlatan bir şiir söylemesiyle sona ermektedir. Eserde Kaygısız'ın hayatının diğer dönemlerine dair bilgi bulunmamaktadır. Kaygısız Abdal'ın ölüm tarihi hakkında herhangi bir tarihi belge mevcut değildir. Sadece, Mısır'daki son Bektaşi şeyhlerinden Ahmed Sırrı Baba, hiçbir kaynak belirtmeden Kaygısız Abdal'ın 1444'te vefat ettiğini yazar. Ahmed Sırrı Baba'nın verdiği 1444 tarihini ihtiyatla kabul etmek mümkündür. Kaygısız Abdal'ın edebi kişiliği ve eserleri 14 ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yaygın bulunan Abdallar zümresine mensup olması dolayısıyla şiirlerinde Kaygısız Abdal mahlasını kullandığı anlaşılmaktadır. Kaygısız, şiirlerinin büyük bir çoğunluğunda, Kaygısız Abdal, Kul Kaygısız, Miskin Kaygısız, Sarayı, Miskin Sarayı mahlaslarını kullanmaktadır. Bizim tespit ettiğimize göre Kaygısız Abdal, 7 şiirinde Sarayı mahlasını kullanmıştır. Kaygısız, birkaç şiirinde kendisinden, Miskin Kaygısız ve Miskin Sarayı olarak da bahsetmektedir. Yunus Emre'de de görülen bu, miskin, sıfatı yine tasavvufi bir mana taşır. Kaygısız Abdal'ın manzum, mensur ve mensur karışık eserleri vardır. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda onun muhtelif mecmualarda bulunan birkaç şiiri ve Gevhername, Minbername gibi küçük mesnevileri neşredilmiştir. Halbuki Kaygısız'ın eserleri hacim bakımından bu neşirlerle mukayese edilemeyecek kadar çoktur. Bizim tespit edebildiğimiz Kaygısız'a ait eserler şunlardır. Manzum eserleri, 1. Divan, 2. Gülistan, 3. Mesnevi, Baba Kaygısız 4. Gevhername, 5. Minbername. Mensur eserleri, 1. Budalaname, 2. Kitap-ı Miglate, 3. Vücudname, 4. Risale, Kaygısız Abdal, tercüme. Manzum mensur eserleri, 1. Sarayname, 2. Dil, Buşadir. Kaygısız Abdal'ın bir şiiri. Bülbül isen gülşene gel, tavus isen bostane gel. Baykuş isen bir ana var murk, ab isen emmane gel. Terk eyle bu hasetliği, bilmezliğe ver biligi. Varlığını yokluğa sahibi, nisan ol nişane gel. Terk eyle nefsi fanidir, hayal-u can rindanıdır. Merdanların meydanıdır bu meydan, merdane gel. Talip gönül ummanına, iris bu manikanına. Kaygısız Abdal erisen ışk ile bu meydane gel. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.